Öyle bir lider düşünün ki tarihe yön verebiliyor, Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılışa sürüklüyor, tarihin altın liderlerinden biri olan Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi'yi dize getirebiliyor ve en ilginci ise tarihte ilk modern suikast timini kurup ona liderlik ediyor. Tarihte birçok kitaba konu olan, batıya ve birçok ülkeye korku salan Hasan Sabbah'ın beyinlerini yıkayarak müritlerine her şeyi yaptırabildiği bu kadar güçlü ve bilinmeyen bir tarikatın gerçek anlamda bir terör ortamı kuran Haşhaşi tarikatının amacı neydi? Gerçek adı Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Sabbah el-Hamari. Herkes onu Haşhaşi tarikatının kurucusu ve ilk suikast timinin lideri olarak biliyor. Fakat onun kadar az bilinen ve en az Hasan Sabbah kadar bu tarikatta büyük rol oynayan Sinan'ı bilmezler. Haşhaşin tarikatı ve onun geçilemez Alamut Kalesi yani Kartal'ın yuvasında fedailerini yetiştirdiğini, gözünü bile kırpmadan öl emrini gerçekleştirdiği suikastçileri topluyor ve etrafa adalet dağıtıp korku salıyorsa, bu Hasan Sabbah ve onun korku salan Haşhaşi tarikatı ne ve neyi amaçlıyor? İşte Hasan Sabbah ve Haşhaşin tarikatının gerçekleri. Tarihler 1090'ı gösterdiği zamanlar etrafta büyük devletlerin cirit attığı dönemlerdi. Etrafta Büyük Selçuklu, Haçlı orduları, Moğollar olsa da inzivaya çekilmiş Sarp tepelerde bulunan Alamut Tepesi'nde küçük ama çok etkili bir tarikat büyümekteydi. Onların adı ise Haşhaşilerdi. Bu tarikatı kuran ise Hasan Sabbah'tı. İran'daki İsmaililerin önde gelen kişilerindendi. Devrin bütün ilimlerini öğrenmiş, kimya, sihir, din, tarih, coğrafya ve simya ile uğraşmış, oldukça zeki bir insandı. Ele geçirdiği Alamut Kalesi'nde gözünü bile kırpmayan fedailer yetiştiriyordu. Tek bir amacı olan Haşhaşin tarikatı, ideolojik açıdan dönemin Sünni siyasi ve dini çevrelerini düşman olarak görmüşlerdir. Çünkü kendileri İsmaillerin mezhebine inanmaktaydı. Bu tarikat her ne kadar suikast timiyle tanınsa da amaçları kendi terör ortamını yayarak kontrolü korku ile sağlamaktır. Bazı suikastleri ulu orta yaparak güç gösterisi yapmaktadır. Böylelikle düşmanları bu tarikattan korkup birçok kez saldırmaktan vazgeçmiştir. Tarihte Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ni ele geçirmesi farklı anlatılmaktadır. Kale, daha önce Selçuklulardan burayı almış olan Zeydillerden Mehdi'nin elindedir. Hasan Sabbah, bölge halkını ve Alamut'ta yaşayanları kendi cephesine doğru çekmeye başladıktan sonra 4 Eylül 1990 tarihinde gizlice kaleyi almıştır. Bazı İranlı tarihçilere göre Mehdi'ye 3000 dinar altın değerinde bir senet verdiği de söylenmektedir. Bir başka rivayete göre de şöyledir: Alamut Kalesi'nin kumandanına bir dananın derisini çevreleyeceği yer kadar toprak karşılığında 2000 altın vaat etmiştir. Kumandan teklifi oldukça makul bulup kabul etmiştir. Bunun üzerine Hasan Sabbah dananın derisini santim santim kesip kalenin dar geçişini kapamış, kale benimdir demiştir. Peki neden bu kale? Alamut Kalesi sarp bir kayalığın üzerine inşa edilmiş, adeta kale üstünde bir kale gibidir. Duvarları aşılması oldukça zor ve bu kalenin çevreye olan hakimiyeti çok fazladır. Rivayetlere göre kale, Deylem krallarından biri tarafından inşa edilmiştir. Kral Kartal'ını salmış ve Kartal'ın konduğu yere bir kale yaptırmıştır. Bu nedenle Alamut Kalesi'ne Kartal Yuvası
bazı kaynaklara göre de cezalandırma yuvası denilmektedir. Haşhaşiler düşmanlarını sabırla izler, içlerine sızar, bilgi toplar, alışkanlıklarını öğrenir, zayıflıklarını bulur, zırhının en zayıf noktası neresiyse orasını belirler ve zamanı geldiğinde ise emir ne ise onu yerine getirir. Birçok kaynakta Haşhaşilerin yani Hasan Sabbah'ın fedaileri olarak adlandırılan topluluğun ölüme gülerek gitmeleri uyuşturucu kullanmalarına bağlamıştır. Batı kaynaklarında ise bu olay şu şekilde aktarılır. Birçok cemaat ya da tarikat üyelerini bizimle olursan öldükten sonra cennete gideceksin vaatleriyle yoğursa da rivayetlere göre Haşhaşilerde bu durum dünyada gerçekleşmiş durumda. Şöyle ki fedailer haşhaşla mayıştırılıyor. Daha sonra upuzun taş bir yolda ilerliyorlar. Bu yolculuk sayesinde hem psikolojik hem nörolojik açıdan birazdan göreceklerine hazırlanıyorlar. Gözlerini açtıklarında kendilerine her çeşit güzel kızların, rengarenk çiçeklerin, dünyanın dört bir yanından getirilmiş hayvanların ve mis gibi kokuların olduğu bir yerde açıyorlar. Burayı cennet sanıyorlar. Tekrar haşhaşla uyutularak odalarına götürülüyorlar ve tekrar o cennete gidebilmek için Hasan Sabbah ne derse ne isterse yapmaya hazır oluyorlar. Fakat o cennet aslında çok yakınlarında. Sadece Alamut'un arka bahçesindedir. Fakat kaynakların Alamut Kalesi'nin bu kadar büyük olmadığını, bir bahçeye dönüşemeyeceğini söylenmekte. İslami bir topluluğun uyuşturucu kullanarak müritlerini toplaması kaynakların birçoğunda Batı karalaması olarak geçmektedir. Çünkü Hasan Sabbah adaletli, katı disiplinli bir insandır. Öyle ki bir rivayete göre mizaç olarak çileci ve münzevi bir hayat süren Hasan Sabbah hükmettiği kalede çalgı çalmayı, içki içmeyi yasaklamıştır. Son derece eşitlikçi ve kuralcıydı. Kimseyi kayırmaz, yakınlarını asla kollamazdı. Herkese karşı aynı adaleti uygulardı. Oğullarından Muhammed'i içki içti diye Üstad Hüseyin'i de ünlü davetçi Hüseyin Kain'i cinayete karıştığı için gözünü kırpmadan öldürdü. İzleyen yıllarda çevreyi kasıp kavuran kuraklık yüzünden hanımını ve kızını kaledeki diğer kadınlarla birlikte sade hayata alışmaları ve halkla dayanışma babında çalışmaya gönderdiği köylerden bir daha geri çağırmamıştı. Rivayete göre Hasan Sabbah'ın kabul odasının zemininde dar ve derin bir kuyu vardır. Fedailerden biri yalnızca boynu ve başı gözükecek şekilde oraya dikilir ve inandırıcı olması için üstüne kan dökülürdü. Acemi mürit odaya girdiğinde kesik gözüken baş dile gelir, cennete gittiğini ve oranın güzelliklerini anlatır ve sonrasında da fedainin başı gerçekten kesilirdi. Aslında onun öncesinde de ölü olduğu, istediklerinde onu canlandırabildiklerini söylerler ve yeni mürit hayretler içerisinde kalır. Bir an önce Haşhaşi fedailerinden biri olmak için can atarlardı. Hasan Sabbah'ın fedaileri insanlara korku salmak için suikastlerini camiler, medreseler gibi halka açık yerlerde gerçekleştiriyorlardı. Bunun için fedailer bazen derviş kılığında, bazen tüccar kılığında, bazense öğrenci kılığında insanların arasına karışıyorlardı ve eylemlerini genellikle hançerle yapıyorlardı. Bu suikastlerin en başında Hasan Sabbah'ın önde gelen fedailerinden Ebu Tahir'in Sultan Alparslan'ın en büyük sadrazamı Nizamül Mülk'ü öldürmesi gelir. Melikşah'ın ölümünden sonra tahta geçen Sultan Sungur ordusuyla saldırıya hazırlanırken bir sabah yatağının başucuna saplanmış bir hançer gördü. Birkaç gün sonra bir adam Hasan Sabbah'tan mesaj getirdi. O hançeri senin yatağının başucuna saplayan yumuşacık göğsüne de saplayabilir. Bizimle uğraşmaktan vazgeç. O hançeri saplayan ise Hasan Sabbah'ın yetiştirip saraylara sattığı güzel kadınlardan biriydi. Bunun sonucu olarak Sultan Sungur Hasan Sabbah ile baş edemeyeceğini anlayınca geri çekildi. Hasan Sabbah tarihteki görevini farklı bir şekilde tamamlamış, 1124 yılında ölmüş ancak
unutulmaz arasındaki yerini de sonsuza kadar almıştır. Hasan Sabbah'ın etkileme gücü, bilinci, örgütlenme stratejisi gelecek nesillere dilden dile anlatılmıştır. Tarihte en çok anlatılan Eyyubilerin lideri ve kurucusu olan Selahaddin Eyyubi ile Raşidüddin Sinan el-İsmaili ile yaşanan gözdağıdır. Selahaddin Eyyubi, Haşhaşi tarikatı için çok büyük bir tehdittir. Bu yüzden bu tehdidi engellemek için tarihte 2 defa suikast girişiminde bulunulmuştur ve bu 2 girişim başarısız olmuştur. Fakat son olarak yapılan gözdağı niteliğindeki olay tarihe yazılmıştır. Günlerden bir gün Sinan'ın göndermiş olduğu bir elçi Selahaddin Eyyubi'ye bir mesaj iletmek ister. Bu mesaj sadece kendisine olduğunu, yanında asla kimsenin olmaması gerektiğini söyler. Fakat Selahaddin Eyyubi sadece 2 tane çok güvendiği korumasının yanında kalmasını ister ve sözlerine şunları da ekler. Bunlar benim oğullarım, herkesten çok güvenirim onlara der ve elçi bu 2 yavere baktıktan sonra şu kelimeler ağzından dökülür. Eğer sizlere hükümdara kıyın desem ne yaparsınız demiştir ve tereddüt bile etmeden kılıçlarını çekerek emrin olur demiştir. Bu olay karşısında Selahaddin Eyyubi dona kalır ve şaşırır. Sizlerin anlayacağı, güvendiği bu 2 adam aslında Haşhaşin tarikatının bir üyesi olup hükümdarın güvenini kazanmasıdır. Hasan Sabbah'ın halefi olarak seçtiği Rutbarlı bir Türk olan Kıya Buzruk Ümmit 14 sene Alamut piri olur. Alamut devleti 1256 yılında Moğollar tarafından yıkılıncaya kadar aynı soydan İranlılar yönetime gelmiştir. Fakat Hasan Sabbah için müritlere uyuşturucu kullandırdığı cennet bahçesine gönderip cenneti vaat ettiği bir yalan olduğu konusunda rivayetler vardır. Çünkü bunlar hakkında kesin bir delil yoktur. Batılı kaynaklar tarafından uydurulan bir karalama kampanyası olarak söylenmektedir. Suikast kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılığı olan assassin kelimesi de Haşhaşi tarikatından gelir. Ayrıca Assassin's Creed oyunu Hasan Sabbah'tan oldukça fazla esinlenerek yapılmıştır. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmesin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.